Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Daha önceden yapmış olduğum birbirinden farklı peynirleri bu videomda sizler için derledim. Ev ortamında en iyi şekilde nasıl peynir yaparım diyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi başlayalım. Ben bu peyniri yağ oranı biraz daha yüksek olduğu için çiftlik sütü kullanarak yapacağım. Fakat marketlerde satılan kutu süt kullanarak da bu vereceğim tarifi uygulayabilirsiniz. Çiftlik sütü kullandığınızda litre başı biraz daha fazla peynir elde edersiniz. Eğer çiftlik sütü kullanıyorsanız süt kaynama noktasına geldikten sonra bir müddet daha kaynatabilirsiniz. Eğer marketlerden aldığınız kutu süt ile yapacaksanız da kaynama noktasına getirmeniz yeterlidir. Şimdi sütü kaynama noktasına gelene kadar ısıtalım. Süt kaynama noktasına geldikten sonra içerisine limon suyu ilave edeceğim. Üzerinin kaymağını hiç almadan her 1 litre süt için 4 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Ben toplam 2 litre süt kullanmıştım. 8 yemek kaşığı limon suyu ekleyeceğim. Limon suyunu ekledikten sonra bu şekilde peyniriniz kesilmeye başlıyor. Süt tamamen kesilince peynir altı suyu bu şekilde sarımtırak bir renge gelince ocağın altını kapatabilirsiniz. Bu peynir altı suyunun birkaç kullanım alanını da açıklamalar kısmına yazarım. Farklı şekillerde peynir altı suyunu da değerlendirebilirsiniz. Daha sonra bir tencerenin üzerine tel süzgeç koyarak burada oluşan peynirleri süzüyoruz. Daha sonra bu oluşan peyniri mutfak robotunun içerisine alıyoruz. Üzerine bir miktar tuz atıyorum. Ve biraz da peynir altı suyundan dökerek mutfak robotunu çalıştırıyoruz. Peynir altı suyunu kıvamını yumuşatmak için ekliyorum. Peynir altı suyu yerine süt, sıvı krema veya zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Ben sade olarak yapıyorum. Kekik, pul biber gibi baharatlar ekleyerek de lezzetlendirebilirsiniz. Peyniri aktaracağım kabı terazinin üzerine koyuyorum. Darısını da alıyorum ve peyniri üzerine döküyorum. Peynirin hepsini kaba koydum. 270 gramdan biraz daha fazla peynir elde ettim. Krem peynir hazır. Kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Şöyle son kez ekmeğe sürüp dokusunu da sizlere göstereyim. Bu yaptığımız peyniri ise buzdolabında saklayarak 3 gün içerisinde tüketmenizi tavsiye ederim. Dilerseniz peyniri sürdükten sonra üzerine biraz kekik, nane veya pul biber de ekleyerek farklı şekillerde de kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Peynirimi 3 litre süt kullanarak yapacağım. İlk olarak sütümüzü tencereye koyduktan sonra ılık bir sıcaklığa gelene kadar sütümüzü ısıtacağız. Eğer evinizde gıda termometresi varsa 45-50 derecelik aralığındaki sıcaklık yeterlidir. Gıda termometresi yoksa da elimizi yakmayacak bir sıcaklığa gelene kadar ısıtıp sirkesini ilave edeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi 45 derecelik bir sıcaklığı geçmiş durumda. Derecesini şu yüzden gösteriyorum. Eğer sirkenizi daha geç eklerseniz, kaynama noktasında eklerseniz sütünüz eridiği zaman uzamayacaktır. O formda olmayacaktır. Burada kullanacağınız sirke miktarı ise her 1 litre süt için 7 yemek kaşığı kadar diyebilirim. 3 litre süte 1 çay bardağı dolusu sirkemi ekliyorum. Ve karıştırdıkça sütüm kesilmeye başlayacak. Şu an gördüğünüz gibi sütüm kesilmeye başladı. Sütümün tamamı kesildikten sonra peynir bir tarafa toplandıktan sonra ocağımızın altını kapatacağız. Birkaç dakika içerisinde peynirimizin büyük bir çoğunluğu oluştu. Peynir altı suyumuz tamamen sarımtırak bir renge gelene kadar sütümüzü kestirmeye, peynirimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Sütümüz tamamen kesildikten sonra peynirimizi bir tel süzgecin üzerine alıyoruz. Sütüm iyice kesildi gördüğünüz gibi. Hafif sarımtırak bir renge geldi. Oluşan peynirlerimin hepsini tel süzgecin üzerine alıyorum. Sütümün içerisinde hiçbir peynir kalmadı.
Tamamen sütüm kesilmiş vaziyette. Tel süzgecin üzerindeki bu peynirimizin suyunu da hafifçe şöyle süzüyoruz. Daha sonra telimizdeki peyniri sıcak suyun üzerine oturtarak sıcak su ile biraz eritiyoruz. Tamamen sıcak suyun içerisinde bekletmiyorum. Ara ara havaya kaldırarak bu işlemi yapıyorum. Sıcak suda bu işlemi yapmamın nedeni ise peyniri daha sonra erittiğimizde tıpkı kaşar peynir gibi uzaması için yapıyoruz. Sıcak suda birkaç dakika bu işlemi yaptığımızda siz de zaten fark edeceksiniz. Peynir daha elastik bir formda olacak. Daha güzel bir formda olacak. Peynirimiz tek parça hale geldikten sonra elimize alıyoruz ve bu şekilde elimizde iyice bastıra bastıra suyunu çıkarıyoruz. Ve bir streç filme sarıp buzdolabında 1 saat boyunca dinlendireceğiz. Buzdolabında dinlendikçe de daha sert bir kıvamda olacak. Son olarak peynirimin dokusunu hem de eridiği zaman ne kadar uzadığını sizlere göstermek istiyorum. Ben 3 litre süt kullandım. Toplam 265 gram mozzarella peyniri elde ettim. Eridiği zaman nasıl uzadığını da size şöyle göstereyim. Litre başı 80 ila 100 gram arası bir peynir elde ediyorsunuz. Bu sütün kalitesine göre, sütün yağlılık oranına göre değişkenlik gösterebiliyor. Birçok pizzanızda, künefenizde gönül rahatlığı ile kullanacağınız oldukça lezzetli bir peynir oldu. Yapımına pastörize edilmemiş çiftlik sütünü tencereye alarak başlıyoruz. Ben 3 litre süt kullanarak yapacağım. En son kaç gram peynir elde ettiğimi de göstereceğim. Eğer süte ısıl işlem uygulamadan 37 derecede direkt mayalarsanız 90 gün salamurada bekletmeniz gerekir. Yeteri kadar ısıl işlem uyguladığınızda hem sütün protein yapısı bozulmaz hem de zararlı mikroorganizmalar ölür. Arasındaki fark ise ısıl işlem uygulanmayan sütten litre başı daha fazla peynir elde edersiniz. Şimdi sütü 80 derecede 1 dakika boyunca bekletiyoruz. 80 dereceye gelince üzerinde oluşan kaymakları sütün içinde karıştırıyorum. Dilerseniz kaymakları alıp daha az yağlı bir peynir de yapabilirsiniz. Süt istediğim sıcaklığa gelene kadar soğudu. Peynir mayalarken en ideal sıcaklık 36 derece ile 37 derece aralığındadır. Eğer elinizde gıda termometresi varsa ölçebilirsiniz. Eğer elinizde gıda termometresi yoksa parmağınızı süte batırdığınız zaman ne sıcak ne de soğuk olması gerekiyor. Ilık bir şekilde peyniri mayalamanız gerekiyor. Sütü elimdeki maya ile mayalıyorum. Farklı farklı markaların mayalarını kullanarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 3 litre süt için 1 tatlı kaşığı peynir mayası kullanıyorum. Peynir mayasını bir çay bardağının içine alıyorum. Bu şekilde. Ve mayanın sütün içinde daha kolay karışması için mayayı biraz sulandırıyorum. Ve peynir mayasının olduğu bu suyu sütün içerisine dökerek sütü iyi bir şekilde karıştırıyoruz. Mayayı ekledikten sonra 1 saat boyunca peynirin mayalanmasını bekliyoruz. Peynir 1 saat mayalandıktan sonra tencerenin kapağını açıyoruz. Elimizi sütün üzerine dokundurduğumuz zaman üzerinde tek parça halde peynirin oluşması gerekiyor. Oluşan bu peyniri bir bıçakla bu şekilde dilimliyoruz. Birazdan dilimlediğimiz bu peyniri süzeceğiz. Şöyle kevgirle ne kadar güzel peynirin tuttuğunu da sizlere göstereyim. Başka bir tencerenin içine tel süzgeç koyarak üzerine bir tülbent yerleştiriyorum. Ve buradaki peyniri tülbentin içine süzüyoruz. Peyniri tamamen tel süzgecin içine aldıktan sonra tülbenti şu şekilde kapatıyoruz. Bu aşamada peynirin üzerine bir ağırlık koyarak fazla suyunu bırakmasını sağlıyoruz. Büyükçe bir çaydanlığın içine su doldurdum.
ve 30 dakika bekletiyorum. Peynir 30 dakika o şekilde bekledikten sonra şeklini büyük ölçüde almış oluyor. Daha sonra lavabonun yanına alarak üzerine su dolu bir tencere koyuyorum. Peynirin üzerine ne kadar ağırlık yerleştirirseniz peynirin suyu bir o kadar hızlı çıkacağı için daha çabuk bir şekilde hazır hale gelir. 4-5 saat baskı altında beklettikten sonra tüketebilirsiniz. 3 litre sütten kaç gram peynir çıktığını da şöyle göstereyim. Yaklaşık 340 gram beyaz peynir elde ettim. Son olarak peyniri dilimleyip nasıl muhafaza etmemiz gerektiğini de göstereceğim. Şimdi yaptığımız peynirlerin üzerine çok az bir miktarda kaya tuzu ekliyorum. Kaya tuzunu daha kolay yapışması için biraz küçülttüm. Peynirlerin üzerine serpiyorum. Tuzu ekledikten sonra bir cam kavanozun içine peynirleri yerleştiriyorum. Kalan peynir altı suyu ile de kavanozun tamamını dolduruyoruz. Tuz peyniri koruyacağı için bu şekilde buzdolabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman kapağını açıp peyniri tüketebilirsiniz. Eğer tuzunu fazla atarsanız soğuk suda bekleterek fazla tuzunun çıkmasını sağlayabilirsiniz. Yakından içini ve dokusunu da göstereyim. Marketlerde satılan beyaz peynirlere göre daha yoğun bir süt tadı var. Oldukça lezzetli bir peynir. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. İlk olarak uygun bir tencerenin içine sütü ekleyerek tarife başlıyoruz. İster açıktan aldığınız çiftlik sütü ile ister kutu sütler ile bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ben 2 litre yağlı süt kullanarak bu tarifi hazırlıyorum. Sütü ekledikten sonra ocağın altını açıyoruz ve süt kaynama noktasına gelene kadar sütü ısıtıyoruz. Biz de bu aşamada diğer işlemleri hazırlayabiliriz. 2 litre süt için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yani litre başı 1 adet yumurta kullanmak yeterli olacaktır. Yumurtayı bir kaseye kırıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz. Daha sonra yoğurt ve yumurtayı iyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Tamamen pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra içerisine yaklaşık 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Bu aşamada sevdiğiniz baharatlar varsa kekik, pul biber, farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Tekrar karıştırıyoruz ve kaynayan sütün yanına gidiyoruz. Süt kaynama noktasına geldikten sonra ocağın altını orta ateşe alabilirsiniz. Sürekli karıştırarak yapmış olduğumuz bu yumurtalı karışımı sütün içerisine döküyoruz. Yumurta tamamen piştikten sonra bu şekilde yüzeye çıkacaktır. Sütü daha hızlı bir şekilde kesmek içinse 2 litre süt için 4 yemek kaşığı da limon suyu kullanacağız. 4 yemek kaşığı limon suyunu yavaş yavaş ekleyerek tekrardan karıştırıyoruz. Limon suyunu ekledikten sonra zaten anında neredeyse süt tamamen kesilmiş, peynir oluşmuş oluyor. 1 dakika daha bu şekilde orta ateşte beklettikten sonra peyniri artık süzebiliriz. Sıra geldi peynire son şeklini vermeye. Gördüğünüz gibi peynir altı suyundan tamamen ayrılmış. Oldukça berrak bir şekilde çıkmış peynir altı suyu. Ardından bir tel süzgecin içine bir tülbent yerleştiriyorum. Ve yaptığımız peyniri süzüyoruz. Yaptığınız peynirin şeklen daha düzgün olmasını isterseniz bunun gibi altı delikli bir aparat kullanarak peyniri tek parça halde daha düzgün bir şekilde oluşmasını, çıkmasını sağlayabilirsiniz. Kenarlardan biraz daha düzeltip tülbenti tamamen kapatıyoruz. Peynirin üzerine bir ağırlık koyarak
fazla suyunu daha hızlı bir şekilde çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde 2 saat boyunca baskı altında bekledikten sonra tüketmeye hazır. 2 saatin sonunda peyniri açıyorum. Peynir kalıp gibi duruyor. Sporcular için yüksek proteinli bir tarif. Bir dilim keseyim. Peynirin içi de bu şekilde. Hazırladığımız bu peyniri buzdolabında 3 gün boyunca saklayabilirsiniz. Dilerseniz eksi 18 derecede dondurucu bölmesinde saklayarak aylarca bozulmadan muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp tüketebilirsiniz. Kalan peynir altı suyunu birkaç kullanım alanını da açıklamalar kısmına yazacağım. Toplam 400 gram peynir elde ettim. İçi dışı dokusu bu şekilde. Diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.